Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda vadeli işlemler kısmının anlatımını yapmıştım. Burada 50 dolarlık bir bakiyemiz var. Şimdi size cüzdan bölümünü göstermek istiyorum. Cüzdan bölümüne girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. USD margin ve coin margin yine buradan değişebiliyoruz. USD margine sadece Tether, BUSD ve BNB aktarabilirken coin margine desteklenen tüm coinleri aktarabilirsiniz. Şöyle tıkladığımızda da görebiliriz bunu. Ben şimdi USD margin kısmını anlattığım için buradan devam edeceğim. Ben buraya 50 dolarlık bakiye aktarmıştım arkadaşlar. 50 dolarım şurada gözüküyor gördüğünüz gibi. Burası benim aktardığım bakiye. Zararı ya da karı kabullenmediğim sürece ana bakiyem burada gözükecektir arkadaşlar. Şuradaki margin bakiyesi ise pozisyon açtığımda pozisyon kardayken buraya karı otomatik olarak ekliyor. Pozisyon zarardayken de zararı otomatik olarak buraya ekliyor. Mesela şurada gerçekleşmemiş PNL kısmı var. Yani şu anda pozisyonum kardaymış bu kadar. Bunun üzerine ekliyor arkadaşlar ana bakiyemin üzerine ve burada gösteriyor. Eğer ki 10 dolar zararda olsaydı şu anda pozisyonum burayı 50 dolar değil de 40 dolar olarak bize gösterecekti. Ama yine burası 50 dolar olarak kalacaktı. Çünkü pozisyonu kapatmamıştık biz. Ne zaman ki pozisyonu kapatıp karı ya da zararı kabullenirseniz cüzdan bakiyeniz o zaman değişecek dostlar. Aşağıya geldiğimizde bir miktar karda gözüküyoruz. Şurada varlıklar kısmı var. Varlıklara tıklarsanız da vadeli işlemler USD margin kısmında neyiniz var neyiniz yok burada görebilirsiniz. Teminatlar kısmı var arkadaşlar. Teminatlar kısmı tamamen şuradaki borç al geri öde butonu ile alakalı bir şey. Şu anda konumuzla alakalı olmadığı için buna değinmiyorum. Yine video serimde buna değineceğim ileride. Şurada gördüğünüz 3 tane bölümde toplam getiri yazıyor. Türkiye'nin azizliği arkadaşlar bunlar. Yanlış çeviri. Bu getiri değil faiz. Belki faiz getiri olarak adlandırılıyorsa ben bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bu toplam getiri kısmı faiz. Yine borç al geri öde butonu ile alakalı. Şurası ve çapraz teminat kısmı da yine borç al geri öde butonu ile alakalı dostlar. Onun için de şu 3 kısım bizi ilgilendirmiyor. Dikkatinizi burası dağıtmasın. Bizi ilgilendiren 3 tane kısım var. Cüzdan bakiyesi, marjin bakiyesi ve toplam gerçekleşmemiş PNL kısmı. Buranın mantığını anladığınızı varsayıyorum. Şu üste değinmek istiyorum arkadaşlar. Toplam bakiye kısmı şu işe yarıyor. Bakın şu anda ben buraya sadece varlıklar kısmına gelelim. 50 USDT'lik bir bakiye transfer ettim. Diğer coinlerden yok gördüğünüz gibi BNB ve BUSD. Burada ne demiştim ben? USD margin kısmında sadece Tether'le işlem yapabiliyoruz. Ve bir de 2 tane coin destekli BUSD var. O da Ethereum ve Bitcoin'di. Eğer bir önceki videomu hala izlemediyseniz sağ üst köşeye bırakıyorum. Çünkü tekrar değinmeyeceğim o konulara. Ben şimdi buraya BNB transfer etmek istiyorum. Şöyle gelelim. BNB'ye tıkladım arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 dolar değerinde BNB'miz var. Transfer ettiğimde bakın cüzdan bakiyem değişmedi. Şuraya bir yenileyelim. Cüzdan bakiyem hala aynı kaldığı halde şuradaki toplam bakiye değişti arkadaşlar. Bunun sebebi de benim buraya eklediğim diğer bakiyeleri de toplam bakiye olarak gösteriyor. Yani bu vadeli işlemler bölümünde bulunan toplam bakiyemi gösteriyor. Tabii ki PNL de dahil buna arkadaşlar. Ben burada 10 dolar zarara girersem burası da düşecektir. Anlık olarak güncelleniyor burası. Yine geri gelelim. Ben buraya ekstra olarak da bir de BUSD transfer edeyim 20 dolarlık. Şöyle transferimi gerçekleştireyim. Bu sefer de burası 70 dolar olacak. 72 dolar. Burası da 70 dolar oldu gördüğünüz gibi. BNB'de burası artmadı ama BUSD'da burası arttı dostlar. Çünkü BNB ile sadece komisyon indirimleri ödemesi yapabiliyoruz. Otomatik olarak bunu Binance yapıyor. Ama BUSD'ı işlem olarak kullanabiliyoruz demiştim. Şöyle gelelim. Şuraya tıkladığımda BUSD yazarsam buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ethereum BUSD paritesi ve Bitcoin BUSD paritesi burada mevcut. Bundan dolayı bize 70 dolar bakiye olarak gösterdi bunu. Yine geri gelelim. Buradan ben BNB'yi çekeyim. BNB'yi çektim buradan. Yine güncelleyelim. Gördüğünüz gibi ana bakiyemiz 70 dolara düştü. Ama burası 69.98 oldu. Çünkü şu anda burası PNL zararda arkadaşlar. Mantığını bu şekilde anlayabilirsiniz. BUSD'ı da çektiğimde burada şey olacaktır. Burası 50 dolara düşecektir. Yani bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar mantığını. Yine şurada bir buton var. Buraya tıkladığınızda emir geçmişinizi, alım geçmişinizi, yine faiz ödemelerinizi, ödediğiniz funding'i vesaire buralardan görebiliyorsunuz. Getiri dediği yine dediğim gibi faiz arkadaşlar. Borç aldığınızda görebiliyorsunuz orayı. Dönüştür butonumuz var burada son olarak da. Dönüştür butonu şu işe yarayacak. Şu anda işinize yaramayabilir ama vadeli işlemler kısmına girdiğinizde şurada ayarlar vardı arkadaşlar. Ayarlara geldiğinizde burada varlık modu var. Şu anda ben daha bunu anlatımını yapmadım. Anlatımını yaptığımda bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Dönüştür butonu orada işimize yarayacak. Ama kabaca bahsedeyim arkadaşlar. Siz vadeli işlemlerde
çapraz marjinde yapsanız, izole marjinde yapsanız USDT bakiyenizle BUSD bakiyeniz birbirinden ayrı olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Yani siz buraya 50 dolarlık USDT aktardınız ve çapraz marjinde bir işlem yaptınız. Likidasyonunuz 10.000 dolar oldu diyelim. Ekstra olarak da 20 dolarlık BUSD eklediğimde vadeli işlemler cüzdanıma benim likidasyonuma hiçbir etkisi olmayacak. Burası da tamamen varlık moduyla alakalı. Tekrar göstereyim. Şuradaki varlık moduyla alakalı. Bunu da detaylı olarak değineceğim zaten. Video daha fazla uzamasın dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.